Selam bebiler. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Çok mutlusunuzdur. Çok sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun diyelim. İyi değilseniz de iyi olacaksınız. Bundan emin olun. Eğer bu kanaldasınız zaten otomatikman şifalanıyorsunuz ve iyileşiyorsunuz. Şimdi bir niyetlenin bakalım, bir odaklanın. Ne olacakmış? Bana anlatsınlar. Ben de size anlatayım. Nasıl bir durumda mısınız? Öncelikle onlara bakalım. Çok istediniz, çok yazdınız DM'den Melek Hanım, Melek Hanım, Melek Hanım, kum falı diye. Evet, buyurun buradayım. Şimdi bakalım bir niyetlenelim. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip şöyle bir karıştıralım bakalım. Şöyle. Bir daha bir karıştıralım. Şimdi özellikle biraz balık etli bir bayanı görüyorum burada. Çok zayıf bir bayan değil, orta yaşlarda diyor. Bu bayan diyor bir ilişkisini ayak altına almış ama kafası gene çok dalgın. Ne yapacağıyla alakalı bir fikri yok. Bakın ön tarafta bir beyefendi duruyor, arkada bir beyefendi. Bu geçmişteki ilişkin olur, yeni ilişkin olur, eşin olur, eşinle arasında kaldığın birisi olabilir, tamam mı? İki durum arasında diyor. Kafası çok karışık diyor. Ve düşündüğü kişinin de kafası çok karışık aslında burada bana denilen. Ve burada bir kulak çıkmış, tamam mı? Şöyle bir göstereceğim. Şimdi bak seni diyor merak eden, senden haber almak isteyen biri var. İki tane kafa çıkmış çünkü neden? Yani diyor ki nereden alabilirim, nereden görebilirim, nereden diyor bir baksam ne yaptığınla alakalı böyle bir merak içerisindesin. Çünkü sen bu merakı bunu artık diyor yaratmışsın, seni merak etmesiyle alakalı deniliyor. Şimdi burada bana diyor ki bir oğlu bir kızı olan birisi var diyor. Bak bir oğlu bir kızı olan birisi var diyor. Evlenmiş ayrılmış da birisi olabilirsin diyor. Şimdi bunun diyor tamam mı hayatında girmek isteyen birisi var diyor. Giriyor geri çıkıyor, giriyor geri çıkıyor. Bu seni çok yormuş diyor. Burada bir bitiş yaşayacaksın diyor sana diyor. Ve bu kişi açık tenli diyor. Biraz kumral biri diyor. Hafif göbeği olabilir diyor. Belki diyor bak burada bana denilen aynı ortamda çalışıyor veya yani çok eskiden de tanıyor olabilirsin diyor. Bir daha bir karıştıralım. Peki sizi neler bekliyor? Bir onları da bir soralım bakalım ne anlatırlarsa. Şimdi bak kafanın içi çok karışık ama diyor burada aslında diyor gideceğin yollar var diyor, çözebileceğin yollar var diyor. Sen bunları çözmek yerine diyor neden bu kadar üzülüp ağlayıp kendine her şeyi dert ediyorsun diyor. Bütün her şeyi diyor bir noktaya bağlıyorsun diyor. Ve bak sen hata yaptın, evet senin hatan var ama niye daha kendini suçluyorsun? O hatayı yaptığından sen pişman oldun mu? Oldun diyor sana. Bir daha aynı hatayı yaparsan diyor pardon sesim gitti her zaman gibi. Bir daha aynı hatayı yaparsan diyor aslında diyor sen diyor o zaman diyor çok diyor daha kötü şeyler yaşayacaksın diyor. Şu anda yaptığın hatanın farkındasın zaten. Kilit nokta bu diyor. Bak burada bir kalp acısı var. Yani bir haksızlık veya bir aldatılma bir şey veya eşinin bir hatası olmuş olabilir. Erkek arkadaşının bir hatası olmuş olabilir. Bundan dolayı diyor senin diyor inan ki diyor yani karşı tarafa karşı diyor hiçbir güvenin hiçbir diyor şeyin kalmamış diyor. Ama seviyor musun? Seviyorsun. Sen hep geçmişi düşünüyorsun. Geçmişteki yaşanılan güzel günleri düşünüyorsun diyor. Böyle kendini diyor bir yere kapatmışsın diyor. Sana bu kapattığın yerden de diyor kesinlikle çıkmak istemiyorsun diyor. Geçmişle yaşıyorsun diyor. Şimdi beklediğin haberler var. Özellikle para konusunda diyor sana. Bu para konusunda beklediğin bir erkekten haber var. Bak bu abin olur, miras işi olur, avukatla alakalı olabilir. Şimdi bu haberler sana gelecek fakat diyor senin istediğin gibi gelmeyebilir diyor. Biraz sıkıntı yaşayabilirsin diyor sana. Şimdi ben burada çok iyi bir eşe veya çok iyi bir erkek arkadaşına sahipken tamam mı? Onun kıymetini bilmemiş veya kadın da olabilir. Bu bilmemiş ve birçok sınav içerisine girmiş birini görüyorum. Ve bu çok böyle zorlu bir sınav içerisinde diyor tamam mı? Yaptığın hatalarla diyor sen bir diyor kendine diyor bir sıkıntılı bir alan oluşturmuşsun diyor. Yani diyor sana şimdi buradan çıkabileceğini düşünme diyor. Çünkü burada daha ödeyeceğin bedeller var diyor şimdi sana. Ya diyor gerçeği görerek diyor böyle aklı selim ve aynı zamanda yanlış yapıyorum benim düzgün yaşamam gerekiyor deyip toparlanırsın ya da diyor bu uçurumdan aşağı gidersin diyor. Bu senin seçimin diyor. Tamam mı?
Şimdi ben birçok burada, tamam mı, eklem ağrıları, bel ağrısı, sırt ağrıları, yani böyle bir spora başlama isteğiniz olabilir veya diyor fizyoterapi olabilir veya kendinize zaman ayıracağınız bir zaman kavramında olacaksınız diyor. Yani noktanız kendiniz olacaksınız. Çünkü burada çok eklem ağrısı çeken kişiler olduğunu görüyorum. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bir hasta var burada, yatan bir kişi. Bir erkek olarak gözüküyor. Bununla ilgili bazı uğraşacağınız, bu aileden biri olabilir, baba olabilir, abi olabilir. Ama bunun veya eşiniz olabilir. Bununla ilgili bir koşturmanız olacak diyor size. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki devam edelim bakalım ne anlatıyorlar. Şimdi burada bana diyor ki 2, 3 arsa, yani bildiğin arsa diyor. Yani böyle bir arazi, yani geniş bir arazi, yani almak istediğiniz bir şey var sizin diyor. Yapmak istediğiniz, hedefiniz olan diyor. Kafanızda planladığınız diyor. Ama bu diyor bak sürekli önüne bir engel çıkıyor. Bir erteleme oluyor diyor. Bununla ilgili bir yola gidebilirsiniz diyor. Bir arsa bakmaya, bir arsa almaya veya arsanız varsa da oraya bir ev yapma gibi diyor bir fikirler oluşabilir diyor. Çünkü artık diyor sizi diyor olduğunuz ortam sarmıyor diyor. Yani kalabalığın içinde sıkılan, kalabalık iyi gelmeyen kişileri görüyorum burada ve çıkış istiyor, bir kaçış istiyor. Bir kaçış noktası var burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi aslında çok güzel kısmetleriniz var diyor. Çok güzel nasipleriniz var diyor. Ama diyor burada diyor bunları kapatan, kitleyen de bir enerji var diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir negatif enerji var ki onların sana gelmesini engelliyor diyor sana diyor. Ama sen bunun diyor çözümlerini bulacaksın diyor. Yani ya karşına çıkan kişiler olacak ya sana yardım eden kişiler olacak diyor. Yol gösteren kişiler olacak senin diyor. Şimdi bakın her zaman şunu söylüyorum. Şimdi herkesin karşısına, tamam mı, bir kurtarıcı veya bir yardımcı çıkıyor aslında, hayatına giriyor. Fakat bunun farkında olmak, bunu görmek gerekiyor. Her zaman bunu söylüyorum. Şimdi biz farkındalığı olan insanlarız, şifacı insanlarız, özel seçilmiş insanlarız. Ama şimdi siz geliyorsun, bazı kişileri böyle kurtaramazsın. Yani onun kurtarılmasına izin verilmiyor. Anlatabildim mi? Diyorsun ki diyor ki yani bu daha çekecek, burada kalacak da çünkü onun yaptığı o kadar çok karmalar ve o kadar çok yarattığı sıkıntılar var ki ben mesela bakım yaparken bazı kişilerin yüzüne bakamıyorum. Yani içindeki nefsi, kalbindeki o kirli nefsi gördüğüm zaman yüzüne bakamıyorum. Farklı yerlere bakıyorum yani. Onu da buradan belirteyim. Aynı buradaki durumda o. Yani sen kurtarılacaksan kurtarılabilirsin. Sen kurtarılmayacaksa sana kimse bir şey yapamaz yani. Burada o kurtarılması gereken ruhlar ayrı, kurtarılmaması gereken ruhlar da ayrı. Benim eşim her zaman şey de yani sana gelen geldi, gelmeyen der. Tüneldeki son çıkış gibisin der. Aynen öyle. Şimdi burada kestim anlatmak istedim. Şimdi tekrardan dönelim. Şimdi burada bana deniliyor ki bir kavuşma isteği var. Şimdi burada bir kopuşlar yaşanmış, bir aile karışıklıkları olmuş, bir sıkıntılar yaşanmış. Şimdi olmadığı, engel olduğu bir sıkıntılar çıktı. Şimdi burada diyor ki sana bunu zorlama diyor. Bırak akışa diyor. Akışa bırak diyor. Zaten diyor bak burada diyor bu karşıdaki insan diyor pişmanlık yaşayıp sana geri dönüş yapacak. Ama sen bu kişiyle diyor ne kadar ilerleyeceksin? Önce otur onu düşün. Bir şeyi çok istemek önemli değil arkadaşlar. Bir şeyi tamamlayabilmek. Bir bak bakalım. Bu kişi diyor senin çocuklarına baba anne olabilecek mi? Bak bakalım bu kişi seni taşıyabilecek mi? En önemlisi ahlaklı mı? Düzgün mü? Oturmayı kalkmayı biliyor mu? Konuşmayı biliyor mu? Yaptıklarına bak diyor. Ondan sonra hayatını almaya karar ver diyor sana. Yani biraz diyor ince eleyip sık dokumak gerekiyor deniliyor bana. Peki. Bakalım. Şimdi bana deniliyor ki burada bir anahtar var, tamam mı? Bak bu bir araba veya bir ev de olabilir. Ama benim gördüğüm burada ev. Birisi çok ev almak istiyor. Ama diyor bunun için çabalıyor. Bir türlü istediği noktaya gelemiyor. Daha diyor bir yıl daha bir zaman var diyor. Ondan sonra diyor sen diyor zaten bu evi desteklerle diyor veya kendin çabanla diyor bunu diyor alacaksın diyor sana. Bismillah diyelim bakalım şimdi. Bak burada diyor biraz burnu eğri bir beyefendi var diyor. Böyle saçlarını geriye taramış, gözleri biraz çekik diyor. Kalın dudaklı diyor, tamam mı? Ondan sonra böyle hafif sakalı oluyor, olmuyor diyor. Ama diyor böyle bir spor giyimli bir beyefendi diyor. İsminde de diyor bak A, S, R, M, K ve E harfleri var bu kişinin. Bu diyor, tamam mı? Tamamen diyor kendi hayatında
olduğu gibi kendini göstermeyen bir beyefendi. Yani içi farklı, dışı farklı diyor. Kendinden daha emin olmadığı için diyor senin hayatına da bir katkısı olmuyor bu beyefendinin diyor. Onun için sana diyor bu beyefendiden biraz uzak durman gerekiyor diyor. Çünkü bu diyor genelde diyor hep diyor yani ben bilirim, ben yaparım kafasında, aynı zamanda da biraz narsist bir insan bu kişi diyor. Tamam mı? Yani kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir insan diyor. Sen buna defalarca şans vermişsin ama bu diyor onun kıymetini bilmemiş diyor sana. Ve bu kişinin diyor hayatında diyor 2 kişi daha var diyor görüştüğü, konuştuğu diyor sana diyor. Bak arka planda diyor. Sana diyor ki bazı detaylara dikkat et diyor. Zaten bu ay önüne gizli olan durumlar da çıkacak diyor. İlişkinle alakalı biraz gözünü açarsan diyor. Ve arkadaş ortamına çok dikkat et diyor. Çok konuşuluyorsun ve sen de çok konuşuyorsun. Konuştuğunu yaşarsın hayatım, çok konuşma. Çok konuşma diyor sana, tamam mı? Kendini anlatma, kendini sergileme. Senin yıldızın alçak ve sen yıldızın alçak olduğu için diyor burada sana, yıldızın düşük olduğu için de diyor ilişkinle ilgili, yaptıklarınla ilgili bilgi verdiğin anda diyor sana işlerin olmuyor, tıkanıyor diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size uyanı alın, uymayan evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz babyler. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.